Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz bu alet böyle bir gürüz mü denir buna? Ama değil. Bu bir Pascal topu. Bayağı bu iş için tasarlanmış bir alet aslında. Pascal topu deniyor buna. Hangi Pascal? Pascal Numa değil, Blaise Pascal arkadaşlar. Kendisi Fransız bir fizikçi. 1642 yılında Pascal'in denen bir alet geliştiriyor. Bu hesap makinesinin bugünkü temellerini atan alet. Babası vergi müfettişiymiş. Babasının hesaplarına yardım etmek amacıyla toplama çıkarma yapabilen Pascal'in denen bir alet icat ediyor. 39 yaşında vefat etmiş fakat buraya gelene kadar birçok icat yapmış arkadaşlar. Kendisi binom katsayılarını düzenleyen o üçgeni sistematik hale getirmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz binom katsayılarını Çinli matematikçiler aslında bulmuşlardı. Bazı Müslüman ilim insanları da bu konuda çalışmalar yapmıştı. Fakat dediğim gibi Pascal burada da yani sadece fizikçi değil matematik alanında da zaten ikisi birbirinden ayrılmaz. Öyle basit değil o işler yani. Burada da meseleye el atmış. 1648 yılında yüksekliğin basınç üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuş. Alplerde yapmış bu deneyi. Çıkmış Alplere demiş ki yukarı çıktıkça basınç düşüyor. Bunu fark etmiş arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda olasılık hesapları konusunda da bayağı bir çalışmalar yapmış. Ve bugünkü deneyimizin konusu olan Pascal prensibi. Bu prensip diyor ki arkadaşlar, sıvının kapalı bir kap içerisinde herhangi bir noktasına uygulanan basıncın bu kabın her tarafına eşit bir şekilde dağılacağını söylüyor. Bu Pascal prensibi. Yani sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı eşit bir şekilde iletirler. Malzemeler. Pascal topu. Malzemeler basit. Yani şu suyu ve kabı saymadım ama bakın burada bir Pascal topu var. Ben bunu biraz gıda boyasıyla renklendirdim. Bunun içerisine suyu çektik arkadaşlar. Şöyle etraf kirlenmesin diye böyle bir kabın içerisinde göstereceğim size. Basınç uygulayacağım ve bakalım nasıl bir etki göreceğiz. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bütün deliklerden eşit miktarda su çıkışı gözlemliyoruz. Şimdi tekrardan şöyle içine bunu su çekeyim biraz. Tekrardan bakın. Her noktadan sanki aşağısı da yanı da aynı gibi görüyorsunuz. Bakın şöyle değiştiriyorum. Yani şu yer çekiminden dolayı dışarı çıkanlar var ama bizim buradaki meselemiz sıvının üstüne uygulanan basıncı kapalı kap içerisinde her noktaya eşit şekilde yayması. Yani ben burada basıncı uyguladığım zaman işte buradan daha az çıkmıyor. Buradan çıkanla buradan çıkan da aynı. Kafanız şöyle karışmasın. Yani aşağıdakiyle yandaki aynı mı? Sadece onu sorgulamıyorum. Buradakiyle buradaki aynı mı? Onu da sorguluyorum aynı zamanda. Şurada bir delik olsaydı muhtemelen yine aynı şekilde olacaktı. Belki çok yukarı fışkırmayacaktı. Çünkü yer çekimi var. Ama emin olun basınç aynı olacaktı. Üstlerine uygulanan basınç. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı aynı şekilde iletirler arkadaşlar. Burada sistemimiz aslında şöyle çalışıyor. Ben buradan havayla içerisine suyu çekiyorum bu topuzun. Yukarıdan yaptım aslında bir hava itiyorum ben bu topuzun içerisine. İttiğim hava ne yapıyor? İçerideki sıvıya baskı yapıyor. Fakat ben bu sıvıyı sıkıştıramıyorum. Eğer sıkıştırabilseydim bir yere kadar bir esneme payı olurdu. Bir zorluk yaşardım. Sıkıştırmak için uğraşırdım. Fakat sıkıştıramıyorum. Bunu şırıngalarda çok net görebilirsiniz. Mesela içine su çektiniz şırıngayla. Kapatın ağzını. Sıkıştıramazsınız. Biraz sıkıştırır gibi olursunuz geri gelir. Eğer çıkacak yeri yoksa. Yani sıvıları sıkıştırmak zaten iyi bir şey de değil. Eğer sıvıları sıkıştırabilseydik muhtemelen şu an günlük hayatta kullandığımız birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalacaktık. Mesela araba frenleri. Hidrolik fren dediğimiz fren tam olarak bu prensibe göre çalışır. Hidrolikten ne geliyor aklınıza hidro deyince? Su. Burada da su
tam su da demeyeyim de aslında sıvı diyelim. Çünkü su yok onun içerisinde. Hidrolik sıvısı denen bir sıvı var. Siz frene bastığınız zaman o fren pedalının altında böyle küçük bir delik var. O delik yaptığınız etkiyi alıyor, bir piston vasıtasıyla balatalara götürüyor. Orada götürdüğü şey aslında sıvının kendisi. Sizin bu sıvıya yaptığınız küçük bir basınç oradaki yüzeye, geniş bir fren diskinden bahsediyorum. Burada ne basınç yapıyorsanız oraya iletiyor. Ve sanki siz balatanın üstüne basıyormuşçasına aslında bir etki yaratmış oluruz. Hatta çok daha fazlasını yaratmış oluruz. Çünkü siz burada bayağı basabiliyorsunuz, yani frene çok sert de basabiliyorsunuz. Ve bu sıvıları da sıkıştıramadığımız için aynı etkiyi orada gösteriyor. Bir şırınga gibi düşünün frene bastığınızda yaratılan etkiyi. Bu basınç çok da yüksek bir basınç olmasa bile çıkan suyun şiddeti çok yüksek. Burada da frene yaptığınız ufak bir basıncın o fren sistemi üzerindeki etkisini anlayabilirsiniz. Yani basınç aynen iletiliyor fakat daha büyük bir kuvvete dönüşüyor. Eskiden arkadaşlar bu araçta hidrolik fren var diye arabayı satıyorlardı. Çünkü eskiden bu sistem havayla çalışıyordu arkadaşlar. Havalı frenler. Onlara böyle birkaç kez basmak gerekiyordu. Şu an hiçbir araçta bu kullanılmıyor. Havayı da aynı şekilde sıkıştırma yöntemiyle ne yapıyorsunuz? Kuvveti büyütüyorsunuz ama hava sıkışabilen bir şey. Sıvı gibi değil. Havayı bir yere kadar sıkıştırabiliyorsunuz. Bir yerden sonra o yüzden zaten birkaç kez basmak gerekiyor. Ama hidrolik sıvısı öyle değil. Bir kere bastınız tamam tak tak gitti. Bu sistem çok faydalı olduğu için hala kullanılmaya devam ediyor. Mesela krikolar hep benim dikkatimi çekmiştir. Ya küçücük bir kriko koyuyorsun arabanın altına 3 ton aleti tık 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 kaldırıyor. Ya ben bu kol gücümle bunu nasıl kaldırıyorum? İşte yine hidrolik sıvısı sayesinde. Sen burada bir sürü yol yapıyorsun, orada bir 30 santim kaldırıyor yukarıya. Ama bakın burada başka bir mesele de var. Burada bir yol çarpı kuvvet eşittir yol çarpı kuvvet. Yani o enerjinin korunumu meselesi falan var. Bunu bir sonraki deneyde anlatalım. Güzel konu. Bence bunu anlatalım, evet. Oradan da bak krikoyu daha iyi anlatacağım size. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Pascal prensibi kullanılarak sıvılar gerçekten çok büyük kuvvetler yaratabiliyorlar. Meseleyi anladıysak sorumu soruyorum. Soru. Pascal prensibine göre kapalı bir sistemde sıvıya uygulanan basınç her yöne eşit şekilde iletilir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi Pascal prensibinin bir uygulamasıdır? A. Bir arabanın lastiği patladığında havanın dışarı sızması. B. Bir hidrolik krikonun küçük bir kuvvetle bir aracı kaldırması. Evet, bugün de Pascal prensibini öğrenmiş olduk. Bu basit deneyle aslında günlük hayatımızda ne kadar çok faydalandığımızı anlamış olduk bu prensipten. Önümüzdeki videoda yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın, deneyle kalın. Hoşça kalın.